Günde kaç saat telefona bakıyorsunuz? Hocam ben gece 3'te uyuyorum, sabaha karşı 3'te. İşte 10'da uyanıyorum, yine 7 saat uyuyorum. Aynı şey değil. Uyuyunca ne oluyor? Bakın iyi dinleyin. Genç yaşta ölümleri %80'i kalp krizi değil aslında. Tansiyonum aslında hep normal seyrediyor ama bende bir çarpıntı var. Korkmalı mıyım? Derin nefes egzersizi bize ne sağlayacak? 1. Çarpıntın azalacak. 2. Tansiyonun düşecek. Nasıl oluyor bu? 1 saat az uyuyarak kendinizi risk ettiğinizi biliyor musunuz? İleride kalp hastası olup olamayacağını tokalaşarak anlayabiliyoruz aslında. Acaba kalp krizi fısıldıyor mu? Bak ben geliyorum, soğuk soğuk terletiyorum. Hocam bana öyle bir gıda söyle ki bir avuç yiyeyim, kalp sağlığıma iyi gelsin. Acayip bir çarpıntı oldu bende. Ne yapacağımı bilemiyorum. Önce sakin ol. Sonra herkese merhaba. Bu güzel yaz gününde herkese selamlar. Toplumun temel taşı, geleceğimizin güzel çocuklarımız, gençlerimiz. Bugün onlardan bahsedeceğim. Geçen televizyonda 35 yaşında bir sanatçı kızımızın birden ölmesi, birden ülkede genç yaşta kalp krizleri artıyor mu lafını ortaya koydu. Peki genç yaşta hakikaten kalp krizleri arttı mı? Bakın buradan gençleri uyaralım. Ey gençler, siz bizim geleceğimizsiniz. Ancak Amerikan yapımı çakma Çinliler gibi yaşıyorsunuz. Şimdi yapacağımız iş çok basit. Özellikle yaşam tarzımız, yaptığınız besinler, yediğiniz gıdalar, alışkanlıklarınız maalesef sağlıksız. Gençlerde en büyük sorun tabii ki genetik. Genleri hep atlıyoruz. Bakın ben öyle gençler biliyorum ki hocam check-up yaptırdım. Her şeyim normal, kolesterolüm normal, kan değerlerim normal. Ama kalp krizi geçirdim. Ben hep anlatıyorum genetik yapı çok önemli. Özellikle kan değerlerinde lipoprotein A, apoprotein B, HSCRP, homosistein bu değerlerinize lütfen baktırın. Hele bir de ailenizde erken yaşta ölümler, erken yaşta bypasslar, erken yaşta stentler, erken yaşta inmeler ve sebepsiz ölümler varsa mutlaka kalp muayenesi olun. Gençler, bir telefona bakmak, mesela günde kaç saat telefona bakıyorsunuz? O mavi ışıklar o kadar zararlı ki. Vücudumuzun biyolojik bir ritmi var. İnsanoğlu binlerce yıl boyunca gece 11-12'den sonra uyumuş, sabah 7'de uyanmış. Biyolojik saat diyoruz biz buna. Hocam ben gece 3'te uyuyorum, sabaha karşı 3'te. İşte 10'da uyanıyorum, yine 7 saat uyuyorum. Aynı şey değil. Dolayısıyla senin gece uyuman lazım. Uyunca ne oluyor? Bakın iyi dinleyin. Parasempatik sinir sistemi devreye giriyor. Vagus siniri geliyor. Gel vagus diyorlar. Vagus diyor ki ya kalp sen yeter yoruldun biraz dinlen. Ritmini bir düş. 75-80 gün içerisinde 120-130'lara çıkmışsın. Bir 50'ye düş. Bir dinlen, bir tamir et kendini. Tansiyon hep yüksek seyretmiş. Lütfen tansiyonu düşürelim biraz arkadaşlar. Bu arada beyin oh diyor ben rahatladım diyor. Işık yok, stres yok, adrenalin yok, kortizol yok, stres hormonu yok. Biraz kafamı dinleyeyim. Siz gece 11'de uykunuz uyandığınızda gece 1'de birden telefona bakıyorsunuz. İşte o birden telefona bakmanız kalp sağlığınızı etkiliyor. Uzun vadede sıkıntı yaşıyorsunuz. Başka? Hocam ben uykuda sorun var. Gençlerde uyku düzensizliği ve gençlerde maalesef hareketsiz yaşantı. Bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman kalp krizine götüren ana etmenlerden bazıları bunlar. Özellikle nargile, elektronik sigara,
tütün kullanımı, uyuşturucu kullanımı, alkol tüketimi gibi kötü alışkanlıklara sahip olmaya başladılar. Bunların hepsi vücuttaki yangını alevlendiren benzin. Siz vücuttaki yangına su mu dökersiniz yangını söndürmek için, benzin mi dökersiniz? İşte bunu yapan gençler maalesef benzin döküyorlar. Başka genç arkadaşlarımız hazır gıdaya alışmışlar. İşlenmiş etlere alışmışlar. Tatlandırıcılı gıdalara alışmışlar. Fast food gıdaya alışmışlar. Bunlar vücuttaki kronik inflamasyondaki yangına benzin dökmekle eşdeğerdir. Genç arkadaşlar, size bir şey olduğu zaman biz çok üzülüyoruz. Bakın, genç yaşta geçirilen kalp krizleri maalesef mortal seyrediyor. Ne demek mortal? Ölümcül seyrediyor. Neden? 60 yaşında bir adamın kalp krizi geçirmesiyle 25-30 yaşında gencecik bir insanın kalp krizi geçirmesi aynı değil. Çünkü 60 yaşında bir adamın damarı yıllar içerisinde daraldığı için yan dallar gelişiyor. Gençlerin kalbi birden tıkandığı için bunlar idmansız, kılcal damarı yok. O yüzden bunlar anında hastaneye yetiştirilmezse maalesef kaybediliyor. Peki genç arkadaşlar, hocam ürkmeli mi? Tabii ki ürkmemeli. Biz genç yaşta ölümleri %80'i kalp krizi değil aslında. %80'i aritmi, kalpte ritim sorunu. Ritim sorunundan kaybediyoruz bu çocukları. Bunun da ana sebebi, özellikle genç ölümlerin %10'unda kalp kas hastalığı var. Kardiyomiyopati. İşte burada aile hikayesini iyi almak lazım. Bu çocuklara bir ekokardiyografi, bir EKG, bir efor testi ya da en basiti şüphelenirsen, ey doktor arkadaşım bir kardiyak MR çek ki bu çocuklar bize çok lazım. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bu çocukları koruma altına alalım. Gençler, son uyarım da şu olsun. Ben gencim. Benim kalple ne alakam var? Bana bir şey olmaz demeyin. Kalp krizi geçirenlerin yarısı bana bir şey olmaz diyenlerdir. Hocam, benim tansiyonum aslında hep normal seyrediyor. İşte 12'yi çok geçmez. Küçüğü de 7-8'lerde gezer. Ama bende bir çarpıntı var. Ritmim ortalama 95-100 arasında seyrediyor. Buna doktora gittim. Ya bir şey olmaz, senin tansiyonun düşük, korkma bir şey olmaz dedi. Korkmalı mıyım? Korkmalısın. Bir kere kalbin ortalama atım sayısı sağlıklı bir bireyde 70-75'tir. 100, sürekli 100 atıyor hocam. Sen bir de koşuyorsun 150 oluyor hocam. Biraz stres oluyorsun 130 oluyor hocam. Kalbini yoruyorsun. Peki hocam, böyle bir insan ne yapmalı? 1. Acilen doktora gitmeli. Sebebini araştırmalı. Ya benim bu kalbim niye bu kadar yüksek hızlı çalışıyor? Yüksek hızlı çalışınca kalbime ne olur? Kalbin yorulur. Sonuçta o kalp o kadar güzel çalışıyor ki zaten kalp günde 100.000 kere atıyor. Sen bu kalbi 150.000 kere attırıyorsun. Ne yapmamız lazım? Bir kanına baktır, kansızlık olabilir. Bir demirine baktır, demirin düşük olabilir. Bir guatr testi yaptır, guatr enzimlerin yüksek olabilir. Bunlar da yoksa konjenital bir kalp anomalin ya da bir ritim sorunun olabilir. Mutlaka doktora gidin, sakın üşenmeyin. İleride olabilecek herhangi bir kötü şeyin önüne geçmemiz lazım. Buradan çıkan sonuç, hocam çarpıntıyı önemseyelim. Kesinlikle önemseyelim. Hocam doktora gittim, her şeyime baktırdım. Her şeyim normal. Ama çarpıntım devam ediyor. Ne yapmam lazım? 2 tane klinik tabloda ne yapmanız gerektiğini anlatıyorum. Lütfen burada bana dikkat kesilin. Birincisi, derin nefes egzersizi yapın. Nasıl? Burnunuzdan derin nefes alın. 5'e kadar sayın. 1, 2, 3, 4, 5 durun. 5'e kadar sayın, nefesinizi tutun.
1, 2, 3, 4, 5. Sonra ağzınızdan o derin nefesi, aldığınız nefesi verin 5'e kadar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 al, 5 tut, 5 ver. Derin nefes egzersizi bize ne sağlayacak? 1, çarpıntın azalacak. 2, tansiyonun düşecek. Nasıl oluyor bu? Derin nefes egzersiziyle parasempatik sinir sistemini çağırıyorsunuz. Vagus koş gel, bak çarpıntım var, bu çarpıntımı bir azalt. Vagus yavaş yavaş kalp ritminizi yavaşlatır. Sonra tansiyonunuzu da düşürür. Bu nefes egzersizi testini 5 dakika günde yapabildiğiniz kadar 10 kere, 15 kere, 20 kere yapın. Oldukça faydalı. İkinci klinik, hocam acayip bir çarpıntı oldu bende. Ne yapacağımı bilemiyorum. Önce sakin ol. Sonra iki elini ağzınla burnuna böyle kapat. Ve büyük abdest yapar gibi ıkın. Sonra dur. Sonra tekrar ıkın. Çarpıntım azalır gibi oldu ama tam azalmadı. Sonra bir daha ıkın. Hocam olmadı. Tamam dur, sakin ol. Yine elinle ağzını burnunu kapat. Derin nefes al ve tut. Sayabildiğin kadar say. Dayanabildiğin kadar nefesini tut. 20'ye kadar, 30'a kadar, ne kadar dayanabiliyorsan. Burada yine vagusu devreye alırsın. Oksijensiz kalan kalp çarpıntıyı düşürür ve taşikardi dediğimiz hata geçirirsin. Hocam yine düşmedi. Boynuna ve ensene buz koy. Soğuk hava, soğuk uygulama ritmi düşürür. Hocam yine düşmedi. Şurada şah damarımız var. Şah damarına elinle masaj yap. Tek taraflı, iki taraflı yapma sakın. Bu sefer ritmin düşecektir. Maalesef düşmedi. O zaman bir an önce acil servise başvur. Hocam, kahve çarpıntı yapar mı? Kafein içmek zararlı mı? Ne diyorsunuz bu konuda? Bakın, özellikle çekirdek kahve ile yapılan kahvelerde günde 2 adet küçük Türk fincanıyla içilen Türk kahvesi ya da filtre kahvenin özellikle beyin sağlığına çok iyi geldiği, bu arada kahvedeki antioksidanlardan dolayı kalp sağlığına da iyi geldiği biliniyor. Yayınlar var. Özellikle beyinde Alzheimer ve Parkinson'u önlediğine dair yazılar var. Peki hocam ama bende çarpıntı yapıyor. İşte burada insanların belki az bildiği bir şey var. Kafein bazı insanlarda ölçüsü aşıldığında metabolizması yavaş oluyor. Yani genetik olarak kahveye bir hassasiyet oluyor. Bir fincan bile ise bu insanlarda çarpıntı ve tansiyon atakları olabiliyor. Ama ya hocam bana pek etkilemiyor diyen insanlara da uyarım şu olsun. Kahve faydalıdır deyip günde kupa kupa kahve içmeyin. En fazla tıbbın önerdiği 2 fincan Türk kahvesi miktarında kahve. Peki hocam, ben çayı çok seviyorum. Çay içmeden duramıyorum. Çay içilebilir. Çayın da miktarları var aslında. Demlik demlik çay içmek uzun vadede çok faydalı olmayabilir. Sonuçta özellikle geç saatlerde içilen çaylar uykusuzluk yapabilir. Çarpıntı yapabilir. Ve maalesef özellikle demir eksikliği. Bakın hocam o günde 30, 40, 50 bardak çay içiyorum. Bu insanlarda maalesef bağırsaklardan demir kaybı oluyor. Araştırılıyor bir türlü demiri niye düşük bu adamın? Endoskopi yapılıyor, bir sürü midesine bakılıyor, bağırsaklarına bakılıyor, idrar kesesine bakılıyor. Nereden kaybettiği belli değil. Bu insanlar aşırı çay tüketiyordur. Peki hocam bu bitki çayları ile ilgili bir şey söyler misin? Bitki çayları özellikle 2 bardak
gün içerisinde 2 fincan bitki çayı içmek gerçekten faydalı. Çünkü bitki çayları içerisinde, özellikle normal bitki çayları ya da hibiskus dediğimiz bitki çaylarının içerisinde kırmızı çaydan 10 kat daha fazla antifenol yani antioksidanlar var. Polifenol yani antioksidanlar var. Bu antioksidanlar kalp sağlığına birebir çok faydalı. Siz bitki çayı içerseniz metabolizmanız hızlanır. Siz düzenli bitki çayı içerseniz aynı zamanda kilo da verebilirsiniz. Hocam, çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesi uykusuzluk. Siz 1 saat az uyuyarak kendinizi risk ettiğinizi biliyor musunuz? Yapılan çalışmalarda şu gösterilmiş. Düzenli 7 saat uyuyan insanlarda, kesintisiz uyuyan insanlarda normalde uzun vadede sağlıklı da yaşıyorlarsa, sağlıkla besleniyorlarsa, kötü alışkanlıklardan da uzaklarsa ömürleri uzuyor. Siz günde 1 saati bile eksik uyusanız bu ilerleyen zamanda size maalesef hastalık olarak geri dönüyor. Uyku çok önemli. Uykuyu lütfen aksatmayın. Düzenli uyuyun, gerekse destek alın. Hocam, bende gizli bir reflü var. Daha yemek yedikten sonra, ağır yemek yedikten sonra çarpıntım oluyor. Bu çarpıntım reflüye mi ait, kalbe mi ait olduğunu tam ayırt edemiyorum. Bir kere reflüde neden aritmi ya da çarpıntı oluyor ondan bahsedelim. Bu kalp. Arka tarafında yemek borusu var. Yemek borusu mideden çıkar. Reflü dediğimiz hadise mide ile yemek borusu arasında şöyle bir kapakçık var. Bu kapakçık kaçırır, asit salgısı yukarı doğru gider ve orayı irite eder. İşte orası vagus uyarılır. Vagus kalbe direkt etkiler ve kalpte aritmi dediğimiz ya da bradikardi dediğimiz ritim sorunları olur. Peki ben kalbe bağlı bir çarpıntı mı, reflüye bir ait bir çarpıntı mı olduğunu nasıl ayırt ederim? Reflü çok tipiktir. Özellikle yemeklerden sonra olur. Pozisyonla değişir. Yatarken daha çok olur. Özellikle yan yatınca. Ama kalpteki çarpıntı her an olabilir. Her yerde olabilir. Otururken, yürürken, koşarken olabilir. Her halükarda bunun ayrıcı tanısının bir doktor tarafından yapılması lazım. Buradaki aritmiyi lütfen önemseyin. Hocam, ben ara ara böyle gülme krizine giriyorum. Günde 10 dakika, 15 dakika ama içten gelerek gülüyorum. Bu bana ne kadar faydalı, ne kadar zararlı? Gülmek çok faydalı. Lütfen gülün. İçten gelen gülme kalp damarlarını ve bütün damar sistemini gevşetir. Mutluluk hormonu salgılatır. Kalp sağlığına birebir. O zaman kalp sağlığı için hadi 10 dakika gülelim. Hocam, geçen gün bir arkadaşımla tokalaştık. Tokalaşırken elini sıktım. Karşılık vereceğini ümit ettim. Elimi sıktı ama çok güçlü gelmedi. Ne ola ki? Bir insanın aslında kabaca baktığınız zaman ileride kalp hastası olup olamayacağını tokalaşarak anlayabiliyoruz aslında. Nasıl anlıyoruz? Adam elimi sıktı ama güçlü sıkamadı. Sebebi kasları erimiş. Kasları güçsüz. Kasları güçsüz insanlar kötü yaşıyorlar. Hareketsiz yaşıyorlar ve kasları erimiş. Kaslar çok önemli. Ben hep söylüyorum. Normal sağlıklı bir insanın, normal kalbi olan insanın, normal yaşam süresi uzun beklentisi olan insanın kas gücü çok önemli. Bakın, Amerika'da yapılan bir çalışmada özellikle 65 yaş üzerindeki insanlar neden ölmüş biliyor musunuz? 4. sırada ne çıkmış? Düşme. Neden? Çünkü Ayşe teyze düşüyor, kalçasını kırıyor, yoğun bakımdan çıkamıyor. Mehmet amca dengesini sağlayamıyor, ayağa kayıyor, elinin kolu çünkü kasları o kadar erimiş ki kendini koruyamıyor, beyin kanaması geçiriyor. Peki kaslar ne işe yarıyor? Kaslar ayakta durmamı sağlıyor.
Bakın kollarımı kaldırmamı sağlıyor. Bir yük taşımamı sağlıyor. Koşmamı sağlıyor. Başka ne sağlıyor? Kaslar vücudumuzdaki en önemli kalorifer sistemi. Yani vücut ısımızı dengeliyor. Ben Sibirya'nın eksi 30 derece soğuğuna da gitsem benim vücut ısım 36,5 derece. O yüzden göbekli, şişman, obez insanlar yüksek ısı yani düşük ısıda eksi 20 derecede kaslı adama göre daha hızlı donarlar. Kaslar başka ne yapıyor? Hocam ben yiyorum, kaslıyım, hiç kilo yapmıyorum. Kaslar siz gece uyurken bile çalışır ve enerji harcar. Kanınızdaki şekeri, kanınızdaki yağları eritir, enerji ister. Dolayısıyla kaslı insanlar her zaman sizden 3 adım önde başlar hayata. Ve dolaylı yoldan da kalbinizi korur, kalbinize faydası var. O yüzden lütfen kaslarınızı önemseyin. İnsan spor yapınca, bakın bende görüyorsunuz terliyor. Bu terlemek aslında çok faydalı. Çünkü benim yaptığım terleme sağlıklı bir işlem sonrası terleme. Durup dururken terleme değil. Hangi durumda terleme patolojik? Hocam babamın hiçbir şey yokken geceleri soğuk soğuk terlemeye başladı. Burada pek çok şey düşünebiliriz. 1. Hakikaten bir enfeksiyöz hastalığı mı var? 2. Acaba kalp krizi fısıldıyor mu? Bak ben geliyorum, soğuk soğuk terletiyorum. Arada bulantısı oluyor, arada biraz kusmaları oluyor. Babamın kalp krizi geliyor. Hocam babam son zamanlarda çabuk yorulmaya başladı. Kalp krizi geliyor. Hocam son zamanlarda babam efor kapasitesi çok kısıtlandırıldı. Normal uzun yürüyen, koşan adam şu anda 2 adım yürüyemiyor. Kalp krizi geliyor. Hocam çenesinde, sırtında, boynunda ağrıları var. Hocam babamın midesinde öyle bir yanma var ki aynı zamanda da gastriti vardı. Kalp krizi geliyor. Lütfen bu belirtileri önemseyin. Hocam bana öyle bir gıda söyle ki bir avuç yiyeyim, kalp sağlığıma iyi gelsin. Ceviz. O ceviz içerdiği omega 3, bitkisel lif ve özellikle potasyumdan zengin olmasıyla kalp sağlığına acayip faydalı. Hocam bana öyle bir meyve söyle ki meyvelerin kraliçesi olsun, kalp sağlığına birebir etkili olsun. Nar. Hepimizin sevdiği o nar. Peki hocam narın kendisini mi yiyeyim, suyunu mu içeyim? Ben suyunu içiyorum. Sakın ha, narın kendisini yiyin. Tanelerini yiyin. Çünkü nar taneleri bağırsaklarınızda bir topaç olur ve kolesterolünüzü düşürür. İyi kolesterolünüzü yükseltir, kötü kolesterolünüzü artar. Bir nar günlük bütün C vitamini ihtiyacınızı karşılarsınız. Aynı zamanda nar güçlü antioksidan özelliğinden dolayı çok faydalı. Hocam baharatla meyveyi birleştirsek nasıl olur? Harika olur. Özellikle tarçın ve meyve birebir en büyük tavsiyelerimizden bir tanesi. Hocam yüksek tansiyonum var. Bana meyve kürü verin. Bakın yüksek tansiyonu olan insanlar potasyumdan zengin beslenmeliler. Avokado, muz, nar. Başka ne yapmalılar? Yeşil salata, brokoli, kırmızı pancar, semizotu, bakliyatlar, her türlü sebze yemekleri, keten tohumu, ev yoğurdu, balık, bunlar potasyumdan zengin. Potasyum vücutta sodyumun yani tuzun panzehiri. Dolayısıyla yüksek tansiyonu olan insanlar bu gıdalarla bolca beslenmeli. Hocam şeker hastaları kalp sağlığı için ne yapmamalı? Çok önemli. 1. Hareketsiz olmamalılar. 2. Rafine karbonhidratlardan, şekerli ürünlerden ve beyaz undan uzak durmalılar. Bu kadar basit. Bunu yapmaları bile kalp sağlığı açısından onlara büyük değer katacaktır. Hocam,
Şekerim düşük olsa bile benim kalp krizi geçirmem olası mı? Peki şekeri nasıl düşürüyorsun kardeşim? Yapılan yayınları anlatacağım. Sen bana önce onu söyle. Hocam 3 kez normal insülin, 1 tane uzun etkili insülin, 2 tane hap ama şekerim düşük. 3 aylık şekerim 5,5. Harika gidiyorum. Peki yaşam tarzınla ilgili, beslenmenle ilgili bir değişiklik yaptın mı? Hayır hocam, insülin alıyorum zaten şekerim düşük. Ne yapayım ben? Her şeyden de yiyorum, kafama göre takılıyorum. İşte burada dur. Yapılan bazı çalışmalarda şunu göstermiş. 2 tane grup var. Birinci grup şekeri düşük. İkinci grup onun da şekeri düşük. Birinci grup sadece ilaçlarla şekerini düşürmüş. İkinci grup yaşam tarzını değiştirmiş, beslenmesini değiştirmiş ve 2 grubun da şekeri düşük. Uzun yıllar takip edilmiş bu insanlar. Şekeri düşük olan ama ilaçla düşük olan insanlar yolda dökülmüşler. Kalp krizi geçirmişler. İnme geçirmişler. Dolayısıyla buradan çıkan sonuç ne? Şekerinizi sağlıklı yolla, yaşam tarzınızı düzelterek, beslenmenizi düzenleyerek eğer düşürmezseniz maalesef siz ne kadar şekerim düşük, ben mükemmelim derseniz de komplikasyonlar sizi bekliyor.